Burası bir adamın evinde dünyanın en iyi korunan mini araba müzesi. İçeride 9.000'den fazla araba var. Fiyatı 5 milyonun üstünde. Hatta bazı arabaların fiyatı yok. O ne derse o. Şimdi sıradan bir oda değil mi bu gördüğünüz? Değil ya. Vallahi değil. Bakın şimdi. Kamil her yer araba ya. Her yer oğlum. Evet. Emre'nin yanındayız. Emre sağ olsun bize koleksiyonunu açtı. Hatta bu bütün arabalar yerdeydi değil mi? Evet, bunların hepsi yerdeydi. Şimdi yukarıda. Abi benim için sağ olsun hızlandırdı bir de o süreci. Çok zor oldu. Kaç araba var burada? Bir dakika. Kaç araba var Kamil? Bence 4000. 8000. Ben de 3000 diyorum. Ortalama. Siz bildiniz. 8000. Burada 8000 9000 arası araba var. Ne diyorsun ya? Bir yerden mi baktın Hatice? Hablerden bakacağım. Saydın mı yoksa? Saydı bence. Saymış saydı. olabilir. 8000 araba. Hemen hemen. Yani 8 olabilir, 9 olabilir. Emin değilim çünkü ben de saymadım. Hiç saymadım. Peki bir şey söyleyeceğim. Girdi kapıdan selamun aleyküm aleyküm selam biri. Abi al sana şu kadar para. Ne kadar para? Model değeri hemen hemen 3 milyon falan buranın. Ama koleksiyon değeri tabii çarpı 2, 3. Ona göre değişir yani. Ya orada pahasız şeyler de var yani. Satılık mı değil. Ama bir çıksa bir 15 yılın Yok, kağıdı. vermem. Harbi mi? Vallahi 1 milyon dolar. Vermem. 1 milyon dolar Niye mı biliyor musun? varmış? 1 milyon dolar artı 21 sene falan vermesi lazım bana onun için. Kamil'e bir 1 milyon dolara verseler değil mi Kamil? Sen anında 1 verirsin. milyon dolara ben Emek var burada ya. Tabii Çok büyük canım emeği var şaka çünkü. bir yana Tabii. koleksiyon demek o demek Aynen. zaten. Evet. Herkesin en çok merak ettiği bölüm burası. Ne bunlar? Bu Hızlı ve Öfkeli filminde kullanılan arabalar. Hepsi mi? Hepsi. Hepsi mutlaka bir sahnesinde kullanılıyor. Yani bunun herhalde forumları vardır. Yazıyorlar mı? Gruplar var. Her filmi kaç kere izledin? Saymadım ya. İzliyorum. Sıkıldıkça başa alıyoruz, bir daha izliyoruz. Sizin araba koleksiyonlarında bu. Hızlı ve öfkeli. Hızlı ve Öfkeli banko, yani en iyisi odur yani. Mutlaka herkes ilk önce bir onu Ama sorar. harbiden öyle yani. Tabii ki de yani. Çekilmiş en iyi filmlerden biri. Rahmetlinin arabası Hepsi var. Mesela birinci filmde kullandığı Evet. araba. tam onu diyecektim. Birinci filmde kullandığı ikinci araba. İkinci araba. Bir sahnede kullanmıştı şu arabayı sadece birinci filmde. Bir sahnede kullandığı bir şeyi de mi aldın? Tabii. Küçük arabayı da mı aldın? Bu araba normalde onun çalıştığı yerdeki arabasıydı. Sadece bir kere markete yemek yemeye gittiğinde gördük arabayı kullanırken. Göstereyim mi bak. Bu şey. Filmi bilenler bunu anlar ne olduğunu. Bu Dom'un marketi. Yani o araba sadece bu marketin önünde görüldü. Abi. Bu bitecek, bitince çok güzel olacak. Abi çok acayip ya. Bu Dom'un evi. Dom'un evi. Bunların filmle bir alakası var mı? O zaman şöyle yapayım, bak önce burayı göstereyim. Evet Mesela abi. bura niye böyle duruyor? Evet. Şimdi bu arabalar niye böyle duruyor? Bir kere zaten şu garajın kapısındaki arabalar Birinci filmde son sahne. Anladım. Yani o sahnenin canlandırması aslında. aynen direkt bu burada. zaten Tabii. Dom'un Meşhur. Şekilden şekle giren arabası. Her filmde farklı bir versiyonunu değil mi? karşılıyorsun Ama müthiş. Tam Ama Amerikan. araba sabit tabii. Tam Amerikan. Tabii ki. Ama rahmetli şeydi. Japoncuydu. Japoncu. O da Amerikancıydı. Değil mi? Filmin başından sonuna kadar öyle gittiler zaten hep. Değil mi? Hep öyle bir şeyi vardı. Şu arka bahçe. Çok küçük detaylar var. Bunu ben çizdim. Hı hı. Ve bunun ayakları jant şeklinde. Ha. Mesela filmde de jant şeklinde. Öyle mi? Tabii, birebir aynısı. Aile yemeği yenen masa mı bu? Aynen. Kamil? Şu meşhur posta kutusu filmdeki. Evet. Aile her şeydir. Değil mi? Tabii. Aile her şeydir. Aile her şeydir abi. Vin Diesel'e buradan selam olsun. Şu üsttekiler Bunlar ne abi? Niye ayrı yerde bunlar? ben Nissan Skyline R34'ün bir markanın sadece ama burası. Bir markanın Nissan markanın Skyline R34'leri bunlar. tamam burada. Neden böyle bunlar kutuda böyle? Hepsi kutuyla geliyor. Hepsi özel limitli. Dış kartonları da var da ben bütün modelleri açtığım için direkt. Açıyorsun sen. Tabii göreceğim modeli yani. Şimdi Ne kadar? Mesela bu markası ne bunun? Inno 64. bayağı Şimdi iyi. ben bu modeli elime alıp incelemezsem benim için bir anlamı yok. Çünkü uzaktan bakınca hepsi aynı gibi. Bak karbon Evet bu araba. aynen öyle. Karbon değil mi? Tabii. Kaç para bu? Bu özel dergi serisi şu anda herhalde 4,5-5 civarında satılıyor. Ne piyasada. diyorsun ya? Şimdi bu bir şey daha göstereceğim. Bunu size vereyim. Bir şey daha getireceğim onu yanına. Şimdi bu bildiğimiz bizim o Hot Wheels'lardan değil bu arada. Hot Wheels'ın de çok değerli arabaları var. Ama anladığım kadarıyla bu araba hep değerli. Çünkü çok detaylı. Gerçekten elinize aldığınızda görüyorsunuz detaylarını. Şimdi geldi. O ne abi? Bu onun kutusu. Oha böyle mi satılıyor? Evet. Tabii nasıl satacak 4000 liraya? Şurada oluyor değil mi abi? Araba orada da başka bir şey daha var bunda. Bir detay daha var. Bak hiç görmediğim bir şey benim. Ha, böyle dergisi arabaya özel. Tabii bu ilk çıkan seri olduğu için ben direkt hiç vakit kaybetmeden ilk başta çıkanı aldım. O yüzden dergi Japonca. Serkan olsa bunları Tabii, ya okurdu. ben de konuşuyorum ama anlayamıyorum ya. Bunu da görüyorum ama aynen. anlamıyorum. Aa bak güzel şeyler var. Vallahi. Aa bak böyle. Abi başka bir dünya var. Bak ben ne zaman bir koleksiyoncunun yanına gitsem, ne zaman biz cep telefonu koleksiyonu haberi yapmıştık? O zaman da anlamıştım. Başka bir dünya var yani. Baksana.
Şu araba. Evet, Nissan Bunun Skyline R34 bu işte. küçüğünü yapmışlar. Vay be. Bu R34'te birazdan başka bir şey daha göstereceğim. Abi bitmez ki Onu sende. sakladım. Şunlar ne? Onlar da İngiltere'de bir müzayededen alındı. Hepsi çok eski. Aa öyle. Modeller, Yani tabii. sadece modelin Tabii, ya tabii. model değil, kendisi de eski Abi çok yani. eski. Bunların hepsini aldığımda bunlar da kapalı kutuydu. Onları da ben açtım. Bunlar değil bunların kutuları. Ben kutuları yaptırdım bunun için. Ha, Plexi'den. Çoğunun fabrikası bile yok şu anda. Kapandı. Bunların o kadar pahası yok o kadar zaman. eski tabii. Bunlarda bir şey Yani yok. burada sen bana dedin ya 9 milyon, 3 milyon daha da Tabii fazla tabii. olabilir yani. Değer çok farklı burada. Yani sadece hani insanların baktığı zamanki para o 3 milyon. Şu ilk formül arabası mı? O evet. Onun da güzel bir hikayesi var. Bu 24 numaralı araç. Bu Majorette markası bunun. Majorette dünyaya çıktığında ilk önce bu modeli üretmiş. Bunu da 2024'te tekrar üretti. Yenisi bu. Ha. Bir güzelliği daha var bu modelin. Bu satışta değil. Bu parayla satılan bir model değil. Ha. Bunu firmanın genel müdürü gönderdi bana hediye olarak. O kadar. Tabii bu yok. 24 numaralı araç yok satışta. Hiç kimse alamıyor parayla yani. Bir parası yok onun. Abi çok garip Onun da şeyler öyle bir ya. güzelliği var. Harbiden enteresan. Şunlar ne abi? Evet, onlar da benim kendi yaptığım arabalar. Sen mi yaptın? Evet. Şuradaki bu arka kutuların hepsi custom. Hatta bak, Yani bir tanesinin gerçeğini getireyim burada. Alıp boyadın. Oğlum çok acayip şeyler var Kamil'im ya. Gerçekten. Senin koleksiyona en yakın ne var abi? Kamil bende her şeyden çok var da hiçbiri koleksiyonluktan... Benim ne var biliyor musun koleksiyonum? Şat bardağı koleksiyonu var bende. Üstünde doğru, şehir yazan. doğru. Evet en fazla hala onlara dikkat ediyorum. Ama burası gibi değil ki ya. Bende 50 tane bardak var altı üstü. Adam 9.000 diyor. Bu, Bu şu... normali. Bunu şimdi ben custom'ını da göstereceğim. Abi bunları bu tutmanın bir yolu var mı ya? Şimdi orijinal ve senin orijinal. yaptığın... Bu da benim Ha. yaptığım hali. Bak şöyle tutalım. Camlar Bak. hariç her şeyi değişti. Aynen. Jantlar, renk, şuralar boyamış, içini de değiştirmiş. Gerçekten bak biz el yapımı konusunda Türkiye'de en büyük kanal olabiliriz değil mi? El yapımı bir şeyler yapma konusunda. Küçük şeyden, vidadan bir ateş eden top yapalım dedik. Perişan olduk. Mesela mızrak yaptık abi. O küçük toptan daha kolay yaptık. Bir şey daha göstereceğim. Bak bunu sadece oyuncak ve koleksiyon alemi değil, arabacılar da bilir. Gerçek hayatta hiç gördünüz mü bunu? Yok. Koray İşler bunun gerçeğini yaptı. Bu şekilde boyamıştı. Hatta Doğukan Manço'nun arabalarını boyayan arkadaş. Aha. Ha sen onu Onun arabasının Küçülttü. küçüğünü yaptım ben. birine Rafael'i çizmişsin, Michelangelo'yu çizmişsin, birine Donatello'yu çizmişsin. Kendin mi çizdin? Tabii bu komple el Abi. yapımı. Yani her şeyle, bütün boyası, farlarına kadar. Sende çizim yeteneği de var o zaman. Farların detayları var ya, bak mesela far Evet, gibi evet. gözüküyor. Onlar elle çizildi, fırçayla. Ne kadar sürdü abi? Saat olarak hesapladığımız zaman herhalde bir 80-85 saat falan sürüyor ya. Tabii bir günde bitirmiyoruz oturup da. Yani Çünkü boyası, kuruması falan bayağı işlem yapıyor. şurada neler var abi? Orası Bir te- benim hazinem işte. Niye burası senin? Burası diyor ki arkadaşlar Emre, burası benim hazinem bak bu kadar araba var. Bir kısmı, yarısı benim hazinem. Şurada. Neden? Çünkü bütün Nissan Skyline'lar burada. Ha, yine hepsi. Tabii. Bir tane yapıştıramadın mı Nissan Skyline'ı? Gelse Türkiye'ye. Yok değil Bizde mi? gelmediği için Doğukan abi kendi yapıyor ya. 4 yıldır araba yapmaya çalışıyor. Niye getirmiyorlar? Ters direksiyon. Ha. Bir ikincisi de şey yapmıyor araba, yani Türkiye'ye giriş yasak arabalardan, biraz performans da yüksek. Burada öyle bir araba var ki biraz önce gösterdi Emre bana. Sadece 100 tane varmış. Evet, 100 tane. Ve böyle plastikten, metalden falan da değil. Yani bu dünyada 100 tane var da şu an... Tam yok mu düşürmem? Hayatta mı bilmiyorum. Alıp elime düşürmem, üçe bölünmesi. Yüzü de hayatta Sen hiç değil. bana verme ya. Muhtemelen birkaç tanesi düşmüştür diye düşünüyorum ya bunu. Düştüğü an kırılır abi. Tabii bu porselen. Tabak yani aslında. Ne alaka? Niye bu porselen bir araba Detayı var? daha iyi verebiliyorlar porselende. Zaten bak yakından Kim baktığın yaptı zaman- bunu? El yapımıdır Bu bu. BBR diye bir marka. Tabii el yapımı bu. BBR markası bütün detayları, içindeki karbon, hız göstergeleri, her şeyi. Sana Yani bir gönderdiler mi arabada bunu? olabilecek. Yok, ben bunu şans eseri buldum. Bu hani göndermeye geç, parayla bile bulunabilecek bir şey değil. Nerede buldun? Eskiden model satan bir arkadaşımızın mağazası vardı. Mağazayı kapatmıştı. Onun deposunda buldum. Satsam fiyatını sen belirliyorsun Biz bunu. belirleyeceğiz. Yok çünkü. Peki bu araba koleksiyonu işinde küçük arabalar mı daha böyle şeyli? Eskiden büyük arabalar daha revaçtaydı ama artık hem yer kaplıyor hem de şöyle bir şey var. Birçok ürün yurt dışından geliyor. Ve bedelden dolayı gümrükten Büyük geçiremiyoruz. gelmesi. Tabii geçiremiyoruz gümrükten. Bir de hasar alabiliyor gümrükte araçlar. Tabii abi. Riskli, çok riskli. Ha, küçük arabayı daha kolay getiriyoruz. Aynen biz Ali ile evde oynarken birbirine çarptırıyor. Yani düşünsenize 10.000 tane 1.18 boyutlu araba var burada. Muhtemelen biz ev. dışarıdaydık şu anda. Aynen. İçeride değildik. Bak bunlar çok acayip. Şurada şöyle bir seri var. Evet, onlar Tipleri mipleri bir garip. bunlar benim hanımın arabaları. Ha. Hep soruyorlar bana işte eşin izin veriyor mu, nasıl izin verdi, odayı nasıl verdi diye. O da koleksiyoner. Bunların da diğerlerinden farkı, biz bunlar sıkıştırılmış araba diyoruz. Tunik Evet. diye geçiyor. Normal arabanın böyle ön ve arkadan bastırılmış gibi hepsi. Evet gerçekten öyle. Mesela bak Hızlı ve Öfkeli filminden burada da var.
Ha, bu Dom'un arabası bu da. bak dur ikisinin arasındaki farkı göstereyim mi şuraya? Dom'un bebeklik arabası. Bu da Hot Wheels mi? Tabii tabii. Aslında bu araba ama bu işte sıkıştırılmış araba. Bu da bir koleksiyon parçası Tabii, sonuçta. O da zor bulunuyor. Ya ben mesela bunu görmüş olabilirim ama bunu görmedim. Ya bunlar mağazada satışa çıkıyor. Kutu açılışı var bizim. Kutuda mağazalara gelir. Kutu açılıyor. İlk önce bunu alıyorlar içinden. Ondan sonra diğerlerine bakılıyor. Bu öyle bir araba. Bir şey söyleyeceğim. Bazı işler döndüğünü duydum. Ne gibi mesela? Çok iş dönüyor da hangisi? Kasanın altında koleksiyon arabaları Tabii. saklanıyormuş. Neymiş onlar ya öyle? Şimdi mağazada çalışanları, bunlar sonuçta bir kara borsada satılan ürünler. Hepsi kara borsaya giriyor. Sessiz konuşayım kimse duymasın diye. Mağaza çalışanları bunları tanıdıklarına kasanın altından veriyor. Çünkü öbürü sabah 10'da gidiyor mağazanın açılışını bekliyor. Açılsın mal alacağım, model alacağım diye. Öbürü saat 2'de geliyor. Dedim arabaları ver diyor. Alttan çıkıyor koli. Koli halinde bir de öyle tekte değil. Koliyi alıyor, veriyor. Acayip Çok acayip. kişi işsiz kaldı bu yüzden. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç Yapmasınlar, onlar da yapmasın. Kavga gürültü oldu mu? Ben yapmadım da oluyor. Ya İki kişi aynı anda arabayı çekiştirip koparttıklar olmuş yani. Harbi mi ya? Amerikan filmi gibi. Aynen. Tamam bunlar biz koleksiyon ürün diyoruz da bunlar aynı zamanda da çocukların Oyuncak oynadığı yani. arabalar. Evet. Tabii ki de. Yani. Ya biz kızıyoruz oyuncak denmesine ama özüne baktığında bunlar da sonuçta bu çocuklar bunlarla oynayacak. Abi Ali Ali için oyuncak bu yani Tabii sonuçta. Ki. Şimdi bana diyorlar ki misafir çocuğu gelse odayı almıyor mu? Misafir Bana mı çocuğu soracaktın abi sen? Tabii misafir çocuğu bugüne kadar herhalde 5000 kere falan soruldu bana. Bu odaya herkes girebiliyor. Yani hiç kimse bu odaya Ama girip de kaza yok, giremezsin. yaptırmıyor. Kaza yaptırmıyoruz tabii. Bir şey alabiliyor mu? Ya elini alıyor, bakıyor. Onlara ben veriyorum zaten. Onlar için bölümüm var. He. Yani buraya gelen çocuk buradan boş çıkmıyor hiçbir şekilde. Ama dedi ki Tabii mesela ki. çok böyle senin elindeki... Bunu istedi mesela. Hiç karşılaşmadım ya. Hani isteyen olmadı. Şimdi şurada. DeLorean mıydı? DeLorean. DeLorean var ya. Her versiyonu var. Bak. Bak o uçan versiyonu. Bak lastikte çat diye kırarmışım. Aynen o normal versiyonu. Orada bak tren yolu versiyonu da var. Şu mu? Evet o da tren yolunda bir sahnede Bütün kullanmıştı. filmler. Bak ben sana söyleyeyim. Şurası beyaz olduğuna göre içine muz kabuğu atıp Geçmişten geldi. aynen, İşte tren yolunda gidebildiği daha yol şey. yoktu, tren yoluna çıkmıştı. Böyle başlıyor. Sonra lastikleri böyle kıvrılıyor. O en son artık. Her Uçuyor şey gidiyor. Tabii. Başka neler var? Mr. Bean var. Yok ki. Ha, Bis. Değil mi? Bis. Fiat 500. Mr. Bean'in arabası bu. Komik biliyor musun Mr. Bean'i? İngiliz. Diğer tarafta Batman'ler var. Nerede Batman'ler? Batman'lere geçmeden bir şey sormak istiyorum. Heh. Bu koleksiyonun ilk arabası hangisi abi? Aa, Bak, Kamil'in bu nerede sorularını benim? çok Nerede seviyorum. benim muhterem. Evet muhterem buradan. Bak 2021. İlk. Bak daha ne kadar kusursuz duruyor. Vay be aldın bununla başladın. Evet bununla başladı her şey. Sana bir fotoğraf göstereceğim şimdi. Geçen hafta İsveç'teydim. Aynısının üstü açığı. Bunların Evet. sergisiydi. Çok güzel bir araba. Taxi Driver'daki Bak. arabam bu. Bak Kamil. İsveç'te Bak aynı rengi bir de sarısı bir de. aynen bak aynı arabanın yan yana farklı versiyonları vardı. Kısmet bak gördün mü? Direkt ilgimi çekti. Bu benim ilk bu işe başladığım yani ilk arabam bu. Ben bunu aldığımda bir de şey yapıyordum. Yanımda gezdiriyordum yani. Cebimdeydi bu araba. Ben bir sene bir O üç sene kadar. bu arabayla gezdim ben. Cebinde. Tabii yanımda sabit yanımda durdu bu araba. Bak mesela burada O güzel. Toyota Supra. Zaten yarış alemi ikiye ayrılıyor ya. Skyline'cılar ve Supra'cılar diye. Japonlarda. Tabii bu da diğerlerinin tercihi. Abi çok acayip ya. Şimdi şey soracağım abi. Bu koleksiyonun en yeni üyeleri kim? Dün geldiler daha ya aradım. Evet. Şunlar. Bak şöyle tek tek gösterebilir miyim? Porsche yarış serisi bu. Bütün yarışçıların isimleri de yazar bak üstünde. Aracı kullanan. Seversin abi Porsche. Deli misin? 2018'de Benim rüyam kullanılan. biliyor musun abi? Bu Le Mans yarışlarındaki araba. Ha Le Mans'taki. Ya benim rüyam ya zaten Porsche 911'dir Tabii. yani. Hani 911. 911'dir Bir yani. de GT3 olursa çok daha güzel olur işte. Tabii o canım zaman, ya. o zaman Spider'a mükemmel. falan girersen zaten. Bak o da Lancia. Lancia normalde hani böyle çok elit bir araba gibi Değil. Ama yarış dünyasında çok kullanılan bir araba. Çok fazla kullanılıyor Lancia. Ama Lancia Hint markası değil mi? Bunun tasarımcısı da İtalyandı sanırım bu modelin. Zaten Lancia Ferrari'nin motorunu Ferrari, yapmıyor Ferrari muydu? tasarlayan firmanın tasarladığı bir model bu. Değil mi? Pinifinia mıydı? Pinifinia'nın evet. Baktım. Ha, yazıyor bak ön camda. Aa doğru bak bu imzayı hatırladım. Burada da garajın var. Evet bu da Sen bizim yapmışsın, çok değil katlı mi? otoparkımız. Peki Bu otopark komple el yapımı. bu arabaların bu garajda durmasının bir nedeni var mı? Yo ben seçme olarak bunları seçtim buraya koydum. Hani farklılıklar olsun. Standart tek bir markayı koymak Ha istemedim buraya. hepsi var. Aynen buradaki yollar, duvarlar hepsini ben kendim çizdim. Bak şu araba. Çok güzel araba. Bak o Evet. da Hot Wheels'tir. O çok eski bir Hot Wheels. Ben bu arabayı nereden hatırlıyorum biliyor musun abi? Sen kaçlısın? 88. 88. Sen benden 6 yaş küçüksün. Yani bu durumda benim söylediğim şeyi hatırlamayabilirsin. Beverly Hills diye bir tane çizgi film vardı. Biliyorum. İzlemedim de biliyorum. İsmini biliyorum. Orada Bianca diye bir karakter
Konter vardı Onu Kamil'im. Onun arkasında havuzu olan bir arabası Aynen, vardı. tam olarak bu araba. Bu işte. araba işte. Pembeydi o. Çok iyi hatırlıyorum çünkü Kamil, Bianca'nın rakibi Bianca kötüydü. Lark vardı. İyi kız. Ben onun için Kamil'ciğim Etüt'te 3-4 kişiyi dövdüm. Çizgi film karakteri için. O yüzden bunu hiç unutmam. Beverly Hills çizgi filmini. Bak burada ne var? Oo, Toros. PUBG. Dedeme Bu Dacia selam aslında söyle. ama aynı kasayı kullanıyorlar ya. Ya bu Renault işte bak. Amblemi var. Dedemde var. Bundan mı? Bu PUBG'nin arabası. Bu arkası uzun olanlarından var. Station. Station onlar. Benim de dedemde vardı biliyor musun? Ama o Anadolu arabasıydı Tabii, bu. tabii. Tarlaya her tarafa bununla gidiyorlardı. Bir de 80'li yılların sonuyla 90'lı yıllarda sivil polislerin arabaları böyleydi. Toros alır seni falan filan. Eski Cüneyt Arkın filmlerinde Aynen. bol Peki bol o var. şey doğru mu? Aynasız muhabbeti. Tek aynalıymış bunlar. Eskiden arabalar hepsi tek aynalıydı. Ya Türkiye'de Bak bir tane örnek göstereyim ben sana eskilerden. O zaman üretilen modellerinden aslında. Bak tek ayna var. Sadece Ve birisi ters direksiyon, biri düz direksiyon. Biri sağdan, biri direksiyonun soldan. olduğu yerde tek Tabii. ayna. Porsche bunlar Direksiyonun bu arada. olduğu tarafta ayna. Bu Porsche'ler bu arada 80 falan. Hani çok eski değil. Mercedesler hep tek ayna gelirmişti Türkiye'ye. Sonra da bir ayna takılırmış onlara burada. O yüzden zaten aynaların biri eski Mercedeslerin uzun dikdörtgen, biri kare küçük aynadır. O Eski yüzden kasa mi o? Mercedes'lerde de öyle Burada de ayna takıyorlar var. çünkü. Tabii burada takıyorlarmış onları. Bu ne? O da Hızlı ve Öfkeli. Son filmdeki Roket makinesi araba vardı ya. uzaya gidiyorlar. Tabii, tabii, o roket Abi atan çok araba. komik o. Zaten orada bilerek uçmuşlar. Sahnenin içinde hatırlıyorum 2 tip var. Onlar gülüyor olaya. Yani uzaya gittik artık falan arabayla Daha diye. biz ne yapalım diyor. Aynen. Uzayda Bu bile araba. yarıştık. Evet gerçekten öyle. Abi peki bir şey soracağım. En böyle zorlandığın araba hangisi burada? Bunu Bu tarafta bulurken- yine. Zaten o taraftakilerin hemen hemen hepsi zor bulunuyor. Çünkü Nissan Skyline R34 yani bu koleksiyon piyasasında hep şeydir ya en zor bulunan seri. Çok zor bulunuyor. Bak mesela şu ilk üretimlerinde çok eski bir Skyline. Yani ben onu buldum ama üretimden muhtemelen 10 sene sonra falan bulmuşumdur belki. Hadi ya. Tabii çok eskiler. Şu? O da Liberty Work diye bir marka var. Modifiye markası. Dünyaca ünlü. Onun tasarladığı gerçek bir arabanın modeli. O gerçekte de var o araba yani. Bunu da mı zor buldun? O biraz daha kolay çünkü 2 sene falan oldu çıkalı. Ha. İlk çıktığında bulursak alabiliyoruz zaten. Müziği nasıldı ya A takımının? Dırırıtıt, dırırıt, dırırıtıt, dırırıtıt. İçinden neydi? Bebop. Bir arabanın başına gelmeyen kadar. Aynen Bebop çıkıyor. Abi adamı, kocaman adam. Rocky 3'te Rocky'nin düşmanı uçaktan korkuyordu. Ve allemedim kallemedim her bölümde herifi uçağa bindiriyorlardı bayıltıp. Gözünü bir açıyor uçakta yine bayılıyor. Kocaman adam. Çok iyi diziydi A takımı. Filmi de çekildi sonra. Abi Polo var mı Polo? Polo var. Ay bak Polo GT. Benim abi bundan GT değildi tabii ama bundan vardı yandı. Araba dünyasına Kamil ben öyle açıldım. Hani araba meraklıları beni yanan arabayla tanıdı. Böyle canımızı zor kurtardığımız bir hikayeyle sizde de. Şey var mı Mitsubishi Colt? Mitsubishi Colt da ilk Birazdan arabamdı. gözüme çarpar ya. Sizin ilk arabanız neydi ya? Onu da bir yazsanıza merak ettim. Burada hepsi var bu arada. Senin ilk araban Mitsubishi. Mitsubishi Colt. Kaç model? Ya galiba 2008 falan olabilir. Onu da nasıl aldık biliyor musun? Serkan'la öbür gün uçağa gideceğiz. Araba yok. Ben de araba alacağım. Gittik bir arkadaşımızın ablası Mitsubishi satıyor. Dedi bak bu teşhir arabası bu ucuz. Tamam dedim alalım. Ama öyle çok paramız olduğundan değil. Araba lazım. Sıfır araba. İşte tam da yetiyor. Serkan böyle. Bir dakika. Kaç motor bu araba? 1.4. Tamam abi diyorum alalım. Serkan böyle abi manuel mi otomatik mi falan anladım. Bütün soruları Serkan sordu bana. Kadıncağıza bu araba. En sonunda dayanamadı. Serkan tamam alalım gidelim o zaman falan dedi. Ama orada öğrendim. Yoksa benim için Kamil, Porsche, Bir yana. bir de diğer arabalar. Bak bu da benim ilk arabamın oyuncağı. Subaru mu bu? Peugeot 206. Peugeot 206. Otostopla bununla çok Modifiye gezmişliğim var. dünyasının küçük canavarı. Aynen. Ama aslında ilk küçük canavar otoban faresi Tabii, 105. Ama bütün dünyada Peugeot yapan araba 305 GTI. İnanılmaz bir arabaydı. Bütün o offroadları falan filan rallileri Peugeot 305 GTI kazanıyordu. 206 da işte o yeni Onun meşhur bir reklamı çizgileriyle. vardı. Fille yaptılardı. İzlemiş miydiniz? Evet, aynen. Arabasını Evet. Peugeot'a çevirmişti. Bir de aslında çok böyle overrated mı, underrated oluyor değil mi? İnsanların değerini bilmediği bir Peugeot var. Hangisi? 406 Coupe. Tabii ki Ferrari. Direkt Ferrari. İnanılmaz iyi bir arabaydı. Yani. Çevirenler oldu zaten onu Ferrari. Öyle mi? Tabii, tabii. Yani müthiş bir arabaydı hani şekil şemal olarak. Türkiye'de onu Ferrari Bir yapanlar de oldu. ne vardı biliyor musun abi? Yine Türkiye'de değeri bilinmeyen, bence dünyada da değeri bilinmeyen bir araba. Sende var mı acaba? Bakalım. Honda Prelude. Prelude şu anda çok değerli. Koleksiyon piyasasında çok var. Şurada bak. Yani benim gençliğimin Neredeyiz? Eski binler Prelude'e bak.
Şuradan başlıyor. Evet abi. Şuraya kadar tüm renkleri. Bak şu Prelude. Sen bunları model model mi dizdin abi? Yan yana. Tabii burası marka arka Bak taraf. bu Honda Prelude 90'lı yıllarda Türkiye'de bayağı popüler olmuştu. Çok güzel bir araba, ben çok beğeniyorum. Hala yani çok şu güzel. an olsa binerim Evet yani. hala çok güzel bir araba. Yani bunların orijinal büyük Motorları falan da hallerini de. çok iyi bunların. Evet. Çok güzel Ama işte motorlar. Honda'ların 90'lı yıllarda şöyle bir dezavantajı vardı. Yere çok yakındı abi. Şimdi yükseldi artık, Honda'ları her yerde O yüzden de kullanabiliyorsun. artık yeni Honda'ları sevmiyoruz. Eski Honda'lar daha güzeldi. Evet. Bende 98 Civic var vardı. abi, Civic. Var işte bak. 98 Civic vardı bende. VTI, Vitek vardı. Bunun bir 200 kasası. Sende mi vardı? Bende vardı. Mükemmel bir arabaydı. Civic'çilere selam olsun. Aynen, Civic'çiler benim bu arada en yakın bir arkadaşlarımdan tane Çağdaş'ın rüyasıydı bu 90'lı yıllarda Civic da istiyordu. Civic. Hello Ha, Kitty. bak Hello Kitty. Tabii bu bayağı modifiye edilmiş bir Civic. Yarış arabası gibi. tane- Serkan abi. Evet Serkan'a Ben de yeni kasa çıkarayım. olsa da işte bende değil mi bu, bundan alsak. bende bu kasa vardı. Bu daha yenisi. 98 kasası VTI motorlu. Abi bak şey çok acayip, yani bir ömür var burada Kamil. Yani bir 10 sene 20 senelik bir periyot var. Yani o açıdan baktığında da aslında araba koleksiyonu enteresan bir şey. Yani yılları sana gösteriyor. Tabii yıl diziyorum zaten. Burası direkt böyle markaların yıllara göre dizilmiş hali. Peki abi en retro araba hangisi burada? Retrolar bu tarafta. Çok eski dersen mesela hem üretim de eski, gerçekte de araba eski. Bak mesela bir Pirelli'nin lastik kamyonunu göstereyim. Bak lastikler de içinde. Ha, Kamil çok sıcak oldu Kamil. İster misin? Abi peki kral var mı burada? Türkiye'nin kralı SLX. Var tabii ki. Hem de modifiyeli. Ha. Modifiyeli Şahin. Ha yukarıda. Tabii o da ben yaptım. Normalde yok o. Olmadığı için ben de olmazsa olmaz dedim. Kendim yaptım onu. Abi yakışmaz mı Hot Wheels'e bir tane şey? Ya yakışır tabii. Yakışır. SLX. Ya yapması lazım. Şahin, Tofaş, Kartal. Üçü Doğan, Şahin, Kartal. Kartal Muhteşem üçlü. mesela, evet. Kartal yapması lazım, kesinlikle yapılması lazım. Var ya, Türkiye'deki piyasası yeter. Kesinlikle yeter. Herkes bir tane mutlaka alır ya. Wheels. Koleksiyon olmaya gerek yok. Evet, Hot Wheels şu işi hallet. Doğan, Kartal, Şahin. Bunları istiyoruz. O kadar da mı nazımız geçmiyor size? Peki burada niye lastiksiz arabalar var? Onlar anahtarlık. Ha. Bak Haklısın, Kamil. anahtarlıkları. Tabii ben onları açıp da anahtar takmaya Kıyamadım. kıyamadım. Güzel bir anahtarlık göstereyim. GTR. Bilenler direkt söyler. Bu GTR anahtarlı, bu da R34'ün anahtarı. Kendisi yok. Kendisi yok. Yavaş yavaş. takılıyoruz. Bunu da ben yaptım. 3D yazıcıda. Ha, küçük GTR. Yani GTR. şunlar gibi. Bunların GTR'ını yaptım. Çünkü baktım Hot Wheels yapmıyor. Ben yapayım bari. Şu Porsche zaten. Abi bayağı uğraşıyorsun ya. Bak sana başka bir şey göstereceğim. Önce kamyoncu abimizi gösterelim mi? Bunları da satıyorlar mı bu kamyoncu Tabii abiyi? ki. Tabii bu set olarak geliyor. Bu UPS kamyonun seti. Bak şöyle yakın. Arkada zaten evet, Bak, tipler var. Ekip çalışıyor orada. Aynen. Kırmasınlar kargoları, bak söyleyelim. Atmasınlar evin önüne bırakırken, değil mi? Lütfen. Konteynere yükleyip çıkacak artık hangi ülkeye gidecekse. Konteynerde bekliyor orada. Bununla satıyor. Kamil eski kamyonculardan. Evet, Tabii. tabii. Şu arkada hiç uyudun mu? Oturdum orada, hiç uyumadım da. Ben uyudum bir kere ya. Bir otostop çekmiştim. Bir tırcı almıştı beni. Abi arkası bir güzel geldi benim gözüme Kamil. Gerçekten konteyner. Ve Ve metal. komponent. Tabii. Oha çok ağır oğlum. Oo bayağı ağır. Evet. Bu herhalde bir marka işbirliği UPS ile, işte hangi marka bu? Bu Mini GT bunun markası. Ali Ağa'ya, Ali Ağa'dan Artık dünyanın bir ucuna. Nereye giderse. Bu daha bu arada satışa çıkmadı. Nasıl? Yani bunu şu an ilk siz görüyorsunuz. Nasıl yani? Bu firma direkt bana gönderdi bunu. Ha. İncelemem için. Ben inceledim. Daha yok, şu an satışta değil. Yani dünyada üreticilerin haricinde ilk defa siz görüyorsunuz bunu. Ben Abi başka- oğlum ne acayip özelliklere sahip insanlar oluyoruz bu Bu koleksiyon muhtemelen 1,5 videolarında. ay sonra falan satışa çıkacak. Bu da yok. Bu da yok. Bunların ikisi de şu anda canlı olarak ilk görenlerdensiniz. Vay be. Şimdi arkadaşlar gerçekten özel bir anla karşı karşıyayız. Çünkü kimsenin görmediği, daha piyasaya çıkmamış koleksiyona özel arabaları kutularını açacağız. Kızmıyor mu koleksiyonerler kutuyu açıyorsun diye? Yok. Kızanlar da oluyordu abi, onları açtın değeri düştü diye. Satmayacağım ki, değerini ben biliyorum. Ha, Nasıl düşecek doğru değeri? söylüyorsun. Yani Umurumda. şunun açık olması, kapalı olması bana göre değerli. Evet doğru Ya söylüyorsun. satmayacağım. Çok özel bir şey açayım mı? Ne o? Liberty Wagon özel tası. Bunun gerçeği de var. Gerçek arabanın minyatürü. Çok zevkli ya bunları açması. İyi, çok garip lan. Heyecanlandım Kamil. Bunu koleksiyonlar sadece resim olarak gördüler. Şimdi canlı canlı biz görüyoruz. Bu arada ben de ilk defa göreceğim. Harbi mi? Aa, çok güzel ama. Buyurun. Çok güzel. Ay bak Kamil, ilk ben aldım. Oğlum çok güzel değil mi? bayağı güzel. Arabanın modeli ne? O da Nissan Skyline. Eski Skyline'lardan, eskilerinden, ilklerinden. Zaten üstünde üreticinin ismi de yazar, Liberty World diye. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir de gerçekten bu kadar özel arabaları böyle aldığında anlıyorsun ya. Ara ki bulasın bunu. Tabii daha bu satışa çıkacak. Herkes diyecek ki aman bitmeden alalım bundan bir Kaç tane. tane çıkacak abi bundan? Türkiye'ye çok gelmez. Gelmez tabii. Böyle bir şey var. Bunu açalım mı?
Açalım. Buyurun. Hadi size. Açılış töreni. Evet abi. Kutu açılışı. Kutu açılışı bizden sorulur ama bizim açtığımız şekilde açmayacağız Kamil. Sen bunların kutuların hepsini saklıyor musun abi peki? Bunları saklıyorum. Yani öbürlerini hepsini atıyorum da. Bu mini GT'leri özellikle. Çünkü kutular da çok güzel. Torbanın önemi yok değil mi? Hiçbir önemi yok. Torba çöpe gidecek. Yanlış bir şey yapmıyordum da. Yok yok. Çünkü ben abi paramparça ediyorum normalde kutu açarken. Hakbisleri biz de öyle yapıyoruz. Yani direkt oturuyorum böyle yorulana kadar kutu açıyorum. Allah'ım. Gidip kaç tane alıyorsun mesela araba bir anda? Belli olmuyor. Bazen bir tane alıyorum, bazen 100 tane alıp çıktığım da oluyor. Sonra buraya oturuyoruz yere, bağdaş kuruyoruz. Elimizde maket bıçağı, hepsini tek tek kesip atıyoruz böyle. Şimdi sana sağa sola atıyoruz. onunla alakalı bir şeyler Sonra da soracağım. odaya toparlıyoruz. Aa, bak içinden 4 tane daha çıktı. Sen siyahçıyım her zaman. Bak bu da onların teklisi, böyle 5 olacak bununla beraber. Ha. Şöyle lokum gibi dökelim mi? Bak arkada bandrolü falan var görüyor musun? Hologramik. Bu ne abi arabanın modeli? Ford GT. Dünyanın en önemli arabalarından biri. Bu da zaten bak şunu göstereyim, bak bu da Le Mans'ta yarışan arabalar dördü. Ha. Bu kutuda 3000 tane var dünyada. Ford GT çok ilginç bir arabadır. Kesinlikle. Bir kere bu arabayı görseniz normal şartlarda acayip büyük bir araba bu. Çok uzun bir araba gerçekten. Ya, şuraya bir yere gerçek boyutunun rakamını yazarız. Şimdi aklımda değil ama normal bir arabadan çok daha büyük bir araba. Bu da işte sadece 3000 tane üretilecek bütün dünyada ve bir tanesi elimde. Bir şey soracağım. Şimdi bunları açtık. Çok değerli arabalar bunlar. Bu ikisinden hangisi daha hızlıdır acaba sence? Bununla yarıştıracağımız bir araba. Yarış yapıyorsak o zaman diğeri de yarış arabası olsun. Peki yarıştırsak bunu İmsa'dan olsun. kızmasınlar sana. Vallahi onlar kızarını bilmiyordu. Ben kızabilirim. Arabalarım çizilecek diye. Evet bak öyle bir Tabii çizilmesin arabalar. değerli abi adamın Sonra arabası. üzülmeyelim. Yani sen üzülürsün. Ben üzüleceğim. Kesin üzülürüm ben zaten. Tabii canım. Benim ya. üzülmeme ihtimali Sen yok. üzülünce ben de üzülürüm. Ama ben güzel yarışacak arabalar biliyorum. Biraz yarış yapalım ya. Şimdi 2 tane Polo değil mi? Hyundai i20 Polo. 1, 2, 3. Abi benimki çıkamadı ya. Aynen. Vites atladı sanki orada Evet biraz. abi. i20 aldı. Bir tur daha atalım ya. Sayılmaz bir daha. Aynen. 1, 2, 3. Abi adam ustası ya. Ben de onları alıp bir daha yarıştırmak için gidiyorum. 400 metrede iyiyimdir. Arabalara fısıldayan adam. Vallahi. Başka var mı? Yarıştıralım araba Ha. çok. Kırmızı olsun 3 kuruş fazla olsun. Aynen 3 kuruş fazla Bu da olsun. Alfa Romeo. Ali, bu da klasik. Geliyor Kamil. Bunun yerinde durduramıyorum ben. Aynen. 1, 2, 3. Bu sefer kazanacağım. Kazandım vallahi. Ama Şeye bakmak lazım bu son duruma. neydi onun adı ya? Foto finish var ona bakalım. Çok yakın geliyor. Evet. Bir tane de klasik yarıştıralım, mı Yarıştıralım. abi? Var mı özellikle istediğim bir marka? Oradan Mustang. seçeyim. O zaman böyle Mustang bölümünü alayım sizi. Tamam. Mustang bölümü mü var? Eskiler, 64,5. yeniler. Şöyle yapayım mı? Bak şurada 2 tane güzel. Ha bir tane DeLorean alayım. Ay DeLorean diyorum. Eleanor. Şunlar. Ha, bu da Eleanor. Tabii onunla ben avantajlı olurum. Yani yarışı direkt kazanırım. Harbi mi diyorsun? Tabii bunlar daha hızlı. Bunlar Eleanor. Bir de bana 64,5. Klasik kasa. Şöyle bir şey var. Evet abi bu. Şu elimde tuttuğum yeşil olan 54,5 model diye geçiyor. Ve dünyanın birçok kişi tarafından, bu çok göreceli bir kavram tabii ama birçok otorite tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi arabası olarak söyleniyor Ama işte ki bu 60 saniye filmi biraz olayı bozdu. Herkes ona biraz yönlendi. Eleanor'a yönlendi. Ama aslında yani herkes buna yönlendi 60 saniye filmiyle beraber. Ama aslında araba bu. Bir de o sende var mı bilmiyorum Jaguar S-Type. S-Type da var. Şimdi o yarıştırmadan önce bir şey söylemek istiyorum çünkü. Ha bu işte ya tamam. Vay, elimle koymuş gibi buldum ha. Altından bile tanıdım. Zaten bu arada Tabii rengiyle falan katalog bir de o rengi. araba. O araba. Katalog Numarasıyla rengi. falan. Ben de iyi bilirim ha Kamil böyle şeyleri. Şu iki araba için dünyadaki otoriteler dünyanın gelmiş geçmiş en iyi arabası bu mu yoksa bu mu? Değil mi? Bayağı tartışma var bu konuda yani. Ya şu anki Skyline Supra yarışı gibi Evet, bir şey işte evet bu da. aynen. Ama bence su damlası gibi. İnanılmaz bir şey Jaguar'ın şu arabası. Bence bunun bir de rüzgara alış falan da ürüne çok daha iyi. Tabii Burada tabii. Çok daha hızlı Ben şey bu yapar arabayı yani. canlı da gördüm. Bir koleksiyoner abimin. İlk orada gördüm zaten. Abi dedim bu ne biçim araba? Değil mi? Uzay mekiği gibi. İnanamadım yani. Bak dedi arabadan anlıyorsun. Dedim abi hiç anlamıyorum. Ama bu araba çok güzel. Ama güzel. Gerçekten Cengiz Artam diye bir Bunları koleksiyoner. yarıştıralım. Olur. Bakalım kim kazanır. Hangisi? Rüzgarı bu güzel alır. Bence bu. Ama bu da Mustang be abi. Dile Tabii kolay. ya Mustang de işte bu aerodinamiği biraz daha iyi Tabii. gibi. 1, 2, 3. Mustang kazandı. Ve en son Eleanor'ları yarıştıralım. 60 saniye filminin süperstarı. Bak bu iki araba her şeyle eşit şartlarda. Evet. 1, 2, 3. Allah benimki yola bile çıkamadı ki. Motor patladı. Evet evet start veremedi. 1, 2, 3. Abi Sarı yalnız arkadan gelip sanki geçti. böyle evet sanki son anda geçti Bir de gibi. arkadan geldi. Evet evet.
Bu da göz bebeklerimizden. Kesinlikle. Olsa binerim ben buna. Gezerim bununla. Ya Sokakta. bak daha biraz önce İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Yolda gördük. Çok güzel. Kamil'e dedim ki bak bu bizim yapımımız. Evet. Bir de hoşuma Biz gidiyor yaptık. abi. Aynen biz yaptık Çok da yani. böyle asil durmuyor mu? Çok güzel araba abi. İnanılmaz Yani bir asili var. olsa binerim ki Amerikalılar Hummer'ı satıyorlar Tabii, öyle. aynen Ama öyle. zamanı gelince bizimkiler de satar. satacağız. Biz de o zaman alırız bir tane Bu da bizim 90'larda ve 2000'li yılların başlarında uçak yerine tercih Abi, ettiğimiz koltukları uçağa benzeyen otobüs. aynen koltukları uçağı Varan, Ulusoy Bunları kullanıyordu. falan bunları kullanıyordu. Üniversiteye giderken özellikle bununla gidiyordu. Evet ama işte bu pahalıydı Kamil. Biz Hakiki Koç ya da Kamil Koç. O ikisine biniyorduk. Sirk gibi oluyordu Kamil otobüsler bak gerçekten. Olur. Sirk gibi oluyordu Ya yani. bir de yanında biraz böyle bir kalıplı abi binersin. Ya yanıma neler oturdu bir bilsen yani onu şeyden sonra anlatırım. Şurada acayip bir şey var. Tam onu diyecektim, gördün mü? Evet abi. Abi süper ya. Donlu minibüs. 10 dakika bakınca ne oluyor? Hemen başlıyoruz üretime. Hemen aynen hemen mavileşiyorsun Kamil. Vay be gerçekten. Çölün ortasında havalandırmalı. Şu havalandırmalar çok işe yaramıştı. Burada Bizim- 2 kişi bölmüştü bunun içinde. Bunun içinde ölen oldu mu? Oldu. Kapısını kapatır zehirliyor ya. Ha, evet, doğru doğru. söylüyorsun. Çok ikonik gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri Breaking Bad'de. Bizim profesör. Walter White'la Jesse'nin beraber takıldıkları araba. Şimdi burada bir şey gördüm. Hot Wheels. Bu özel bir Hot Wheels belli zaten. Yani Koruma kabının içinde bir koruma kapı evet. var. Bu ne kadar? Bu normalde şeyde satıldığında sitesinde $60'dan satışa çıkmıştı. Normal Hot Wheels ne kadar? Normal Hot Wheels'te $1,5 falan. İşte düşün normalin 60 katı bu araba. Ama bir de satışa çıktıktan yaklaşık 45 saniye sonra bitti Bitti. bu. Tabii. Şimdi Şu anda 20, 25, 15. Tutturabildiğine bir kara borsaya düştü. TL artık. mi? Tabii. Kara borsaya Yani- düştü çünkü artık. Ha. Yani. Bulunmaz yani. 1000 Ya- TL. 20-25 bin TL Tabii. yani yaklaşık 4 bin dolar. 60 abi bak 60 dolara alıyorsun 1000 dolara satıyorsun. Hemen hemen $9, $1000 civarında satılıyor. İyi kar. Bir şey daha Asıl göstereceğim. Bak o dursun. Linç yeme sebeplerinden birini göstereceğim. sen de mi linç yedin Sen, ya? sen bunu nasıl açarsın diye. Bak açtım ben ondan bir tane. Ha, onun aynısında 2 tane var bir de. Kaputu açılıyor bunun. Bulduğu bir yer var mı ya? Şöyle vuruver ya. Ha. İngilizce. Heh, ay motoru da pembe Kamil. Bak bunlar hep Serkan Tabii, amca. VB26 motorumuz var içinde. Vay be. Rengi falan da çok güzel. Krom. Yani evet bayağı aha, Bunu dur. niye açtım, bu açılır mı, açınca değeri düşüyor dediler ya buna, ama dedim ki ya ben arabayı bir canlı görmezsem ne anlamı Ne var anladım arabanın? Tabii bu ki. işten. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gittik tamam mı şeye? Oyuncakçıya gittik. Evet. Tamam mı? Satın alacağız Hot Wheels. Kutuların üstünde yazılar yazıyor. Evet. Ne? Numaralar yazar, Aynen işaretler, mesela dikkat edilecek simgeler. kutular var mı? Şimdi aradığın arabaya hangi yıla ait olduğunu istiyorsan arkasını çeviriyorsun, orada yılı yazıyor zaten. Evet. İşte 2023'te üretilmiş, 2024'te üretilmiş, o yazıyor. O En banko. değerli yıl diye bir şey var mı? Yok. Her senenin özel arabaları var. Onlarda da şöyle. Şimdi 2 tane işaret var. Bir altın işaret, bir gümüş işaret. Gümüş işaretler orta seviye yani. Şurada var Her- mı? Gösterebilir misin? Gümüş var. Şimdi buradan göstereceğim, hem işaretini de göstermiş olacağım. Ha, Sonra üstünde bir- de var. Tabii tabii. Şu mesela TH diye geçen bir araba. Hı. Yani Treasant diye geçiyor. İşaretimiz de nerede? Bak şurada bir alev işareti var, gördün mü küçük? Evet. O alev işareti o arabanın TH olduğunu gösteriyor. Ne katıyor bu arabaya? Her kutudan bir tane ya çıkıyor ya çıkmıyor, her koliden. Çıkıyor bazen de çıkmıyor. Bir de bunun STH diye versiyonu var. Altın o. O da ortalama 100 kutuda, 150 kutuda bir tane çıkıyor. Peki ama aynı fiyata satın alıyorsun. Aynı fiyata satın alıyorsun. Aldıktan sonra kapının önüne çıkınca satıyorum desen bir tanesinin fiyatı işte 1000 lira, 2000 lira, 5000 lira, 10.000 lira modele göre değişiyor. Öyle bir iş kolu oluşur o zaman. Var zaten işte. Yatacaksın orada. Bizim kara borsacılar sağ olsunlar işte Ha. onun peşindeler. Bak bu mesela TH. Bunda da yine bak şurada alev logosu Evet. var. Kutuda. Kutuda da bak He, altta. bak Gördün mü? altta. Bu Kâr gümüş olan. Yani gittin markete. Tabii önce Oyuncak altına markete. bakacaksın. Bunu görürsen al. Bunu görürsen al. Hele bunun sarısını görürsen direkt şey yapıyor. Sakla, kimse görmesin. Eline falan kapmaya çalışırlar. Maazallah kavga çıkar orada. Ya Çıkar bunu- da yani, ciddi kavga çıkar. Bunu birisi de Hot görse. Wheels kafasına göre yapıyor. Kafasına göre yapıyor. Rastgele Atıyor kutunun bir kutuya. tanesine şöyle atıveriyor. Hangisine denk gelirse artık. Abi. Muhtemelen kendi de bilmiyor nereye düştüğünü onu yani. Hadi ya. Öyle. Bunlara dikkat. Hepinizin Tabii, karşısına çıkabilir bu arada. Yani hepiniz 100 liraya alıp Bakarak 1000 liraya satabilirsiniz. Ama Bakarak milletin alın arabaları. şey yapmamak lazım. Milletin elinden falan Tabii, benim kavga abonemde yok. Alacak adam yok benim abonemde milletin elinden araba da. Eskiler der ya, babaanneler dövüşmen kuzum. Evet. Ama para var işin ucunda abi. 8-9 bin arabalık koleksiyon, milyonlarca liralık bir değeri var. Ve bize açtın burayı. Çok teşekkürler abi ya. Sağ ol Rica ederiz. vallahi. Ama bitmedi, bir şey daha var. Harbi mi? Tabii. Ne var ya? Şimdi bu oda çok büyük olmadığı için buraya sığmayan bir arkadaş daha var. Otoparkta mı? Tabii otoparka gidip geleceğim hemen bir. Valeden alıp geliyorum hemen. Ne geliyor acaba Kamil? Ben de merak ettim. Bana bir yardım edin. Aha geldi Kamil. Bunu videolarda falan görüyorlar da boyutunu tabii tahmin edemiyorlar. İşte böyle bir şey. Ha, içinde bir oyuncak ayı oturabiliyor. O da mimicisin ayısı.
Peki abi bir şey söyleyeceğim. Bunun olayı ne? Bunu ben yaptım. Hadi be. Tabii. Komple mukavva. Abi işte mukavva gibi değil, plastik gibi ama. Üstünde bir sürü malzeme var. Ha. Normal mukavvayı önce sertleştiriyoruz. Sonra macun atıyoruz. Sonra zımpara atıyoruz. Sonra oto macun. Bayağı plastik Tabii oto macunu var. oto macunu var. Macun var bunun üzerinde komple. Ki daha bitmemiş. Bu astarlı şu anda. Daha boyanacak. Vallahi çok sağ ol ya. Bu da böyle bir şey. Bu da enteresan. Neyse çok teşekkür ederim abi tekrar. Abone olmayı unutmazsınız ikimize de. İzlediğiniz için teşekkürler. Size iyi bakın arkadaşlar.